Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine idrar yolu enfeksiyonlarına devam ediyoruz. Böbrek taşlarından bahsetmek istiyorum. Kum dökme diye bir olay var halkın arasında. Şehir efsanesi, ondan bahsetmek istiyorum. Kum nedir kardeşim? Kum dökülür mü? Yok böyle bir şey. Böbrek taşı ne zaman meydana gelir? Böbrek taşı bir vücutta dehidratasyon olduğu zaman meydana gelir. Bir de metabolik bozukluk olduğu zaman ve de meydana gelir ve de vücut asit olduğu zaman meydana gelir. Böbrek taşı yavaş yavaş oluşabilir. Fakat hakikaten hiçbir sıkıntı yapmayabilir. Fakat çok büyük olduğu zaman veya hafif yerinden oynadığı zaman çok şiddetli ağrı yapar. Yani o kadar çok şiddetli ağrı yapar ki hakikaten dayanılmaz gibi ağrılar yapar. Bu ağrılar aşağıya doğru, kasıklara doğru yapar, vurur, yayılır ve de aynı zamanda da geçen videoda anlattığımız şekilde idrarda hakikaten kızarma olur ve de kanama olabilir. Yerinden oynadığı zaman çok şiddetli ağrı yapar ve de yerinden oynadığı zaman çok büyük olduğu zaman tabii hekime müracaat edilir ve de o sırada biz buna renal kolik diyoruz. Çok şiddetli ağrıdır. O da acil durumda bunlara müdahale edilmesi lazım. Fakat bizim hedefimiz bu taşların meydana gelmesini önlemektir. Bu taşlar ne olabilir? Kalsiyum oksalat taşları olabilir, ürat taşları olabilir. Tabii ki vücutta dehidratasyon olduğu zaman, yani kanımız yoğunlaştığı zaman, işte birçok nedenlerle bunu daha önce konuştuk. Bunların meydana gelmesi ve kristallerin birbirine yapışarak çökmesi çok çok önemlidir. Bunlar o şekilde meydana gelir. Yavaş yavaş olur. Küçük, milimetrik olanların hiçbir sakıncası yoktur, sıkıntısı yoktur. Korkmayın, üzülmeyin. Yalnız çok ağrı olduğu zaman hakikaten bunun tedavisi önemlidir. Ve de tabii ki diyet burada çok önemli. Yediğimiz diyet çok önemli. Bir de vücudun asit olması çok tehlikeli. Yani daha önce de söyledik. İdrar pH'mızın 6,5'un altına inmemesi lazım. Bol bol İngiliz bikarbonatlı su içersek böbrek taşları veya kum denilen olaylar önlenir efendim. Özellikle yoğun ishallerden, uzun süre süren ishallerden sonra, ameliyatlardan sonra, susuz kaldığımız zaman, uzun süre susuz kaldığımız zamandan sonra bunların oluşmasına sebep veriyoruz. Tabii en başta da yine şeker hastalığı geliyor ve diğer metabolik hastalıklar, hormonal dengesizlikler, insülin yüksekliği bunları oluşmasına, hızlandırmasına sebep oluyor efendim. Onun için böbrek taşı veya kum denilen olay olduğu zaman bilin ki metabolik bir bozukluk var vücutta. Yani benim sık sık böbrek taşı üretiyor, benim böbreğim dediği zaman onu böbrek üretmiyor. Onu ne üretiyor? Vücuttaki metabolik bozukluklar üretiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyorum senelerden beri. Defalarca söylüyoruz. Hakikaten sağlıklı beslenme burada çok önemli. Yağlı beslenme çok önemli. Hakiki yağları beslenme çok önemli. Kabız olmamak çok önemli. Kronik kabız olanlarda çok sık görüyoruz. Çünkü kronik kabız olan kişilerde vücuda her türlü toksin birikiyor ve her türlü hücreyi bozuyor ve her türlü metabolizmayı alt üst ediyor. Hem kabızlık, kronik kabızlık çok tehlikeli ki ülkemizde çok yaygın biliyorsunuz. Hem de yediklerimiz, içtiklerimiz, aldığımız tehlikeli gıdalardan sonra meydana gelen uzun süre ishallerle vücudun bütün elektrolit dengesinin, tuz dengesinin alt üst olması bunu bize yapıyor. Kullandığımız ilaçlar da çok önemli. Antibiyotikler de hakikaten ülkemizde çok yaygın bir şekilde antibiyotik kullanılıyor. Antibiyotikler de ne yapıyor? Böbreklerde bulunan, mesanede bulunan ve idrar yollarında bulunan mikrobiyomu da alt üst ediyor ve de böbrek taşının hızlandırıyor. En başta da antibiyotikleri tekrar söylüyorum. Çok dikkatli kullanmamız lazım. Bakın Avrupa Birliği'nde bu hafta yayınlandı.
antibiyotik kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz diye, ki Avrupa'da bu zaten kontrollü kullanılıyor. Türkiye'de şakır şakır kullanılıyor. En büyük tehlike mikrobiyomları bozduğu için mesanenin, böbreğin ve idrar yollarının mikrobiyomlarını antibiyotikler de bozuyor. Antidepresanlar da bozuyor. Bunu burada hatırlatmak istiyorum. Mutlaka vücudumuzu alkali tutmaya çalışmalıyız. Kalsiyum oksalat taşları ve üret taşları. Üret taşları da nedir? Ürik asit yüksekliğidir. Ürik asidi de yüksekten nedir? Mısır şurubu şekeridir. Şekerli gazlı içeceklerdir efendim. Bunlardan uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar senelerden beri söylüyoruz. Ekmek yemek de bunları yükseltir. Yani şekerimizi, insülinimizi fırlatmayacağız. O halde bütün hastalıkların böbrek ayrı, böbrek taşı ayrı, kalp krizi ayrı, felç ayrı değil. Altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bağırsakların bozulması. Eğer bağırsaklarınız bozulursa bilin ki her türlü hastalık o vücuda gelecektir. Kanser dahil, felç dahil, kalp krizi dahil, böbrek taşı dahil. Onun için sevgiyle sizi bitirmek istiyorum. Karatay prensipleri, bütün bunların olmaması için uygulamakla fayda var efendim. Şekerli gazlı içecekler, mısır şurubu şekeri hakikaten çok tehlikeli. Kendimize, vücudumuzu ele alacağız. Bağırsaklarımızı çok iyi korumamız lazım. Her gün muntazam yumuşak çıkmamız lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer bağırsaklar iyi çalışıyorsa bilin ki hastalıklar önleniyor efendim. Burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Efendim biliyorsunuz yüksek doz C vitamini veya D vitamini böbrek taşı yapıyor diye bir şehir efsanesi dolaşıyor. Evet, 60 sene önce belki bu biliniyordu. Fakat yüksek doz C vitamininin böbrek taşını önlediği biliniyor efendim. Yalnız vücut alkali olacak. Hep alkali diyoruz ya. D vitamini de öyle. D vitamini de yüksek doz hiçbir zaman böbrek taşı yapmaz. Neden yapmaz? MNK2 ile kullanıldığı zaman yapmaz. İşte bunlar bilinmediği için yüksek doz C vitamini ne yapıyor? Bütün hücreleri güçlendiriyor. Ve yüksek antioksidan vücuda, her hücreye sağlıyor. Böbrek taşını önlüyor efendim. D vitamini de aynı şekilde böbreklerde ve de bütün vücutta hücreleri güçlendirdiği için ve vücut alkali olduğu zaman, bakın vücut alkali olduğu zaman ne C vitamini ne D vitamini böbrek taşı yapmaz efendim. Sakın korkmayın efendim. Sağlığınıza bu şekilde mani olunuyor efendim. Bunu da burada söylemek istiyorum. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biliyorsunuz 24 Kasım'da Mustafa Kemal baş öğretmen olarak ilan edilmiştir. Ve ondan sonra da 24 Kasım Türkiye'mizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin sağlıklar diliyorum. Onlar bizim geleceğimizdir. Mustafa Kemal demiştir ki, öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır demiştir 24 Kasım'da. Onun için bütün öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. Öbür dünyaya geçmiş olanları da rahmetle anıyorum, sevgiyle anıyorum. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, yeni nesil sizin eserlerinizdir efendim.